Herkese merhaba, Naku İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz şahane renklerin kombininden oluşan bu saç aksesuarını sizlerle paylaşacağım. Gerçekten mükemmel. O zaman detaylarına geçelim. Özellikle yaz aylarında elbiselerin üzerine böyle tiril tiril elbiselerin üzerine kullanabileceğiniz şahane çok şık bir saç aksesuarı hazırladım. Şöyle baktığımızda o kadar hafif ki gerçekten mükemmel. Tıpkı böyle bir dantel gibi düşünün. Harika, çok hafif, çok şık ve çok zarif. Bilenler biliyordur, kullanmış olduğum bu örgü modeli çok eski nostaljik bir örgü modeli. Bunu böyle çarpıcı renkler sayesinde güncelleyerek sizlerle paylaşmak istedim. Ve gerçekten de ortaya çıkan sonuç mükemmel oldu. Şimdi renk kodlarını, iplerin renk kodlarını, kullandığım tığ ve diğer detayları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O zaman geçelim detaylarına. Kaliko'nun bu şahane renklerini kullanacağım. İkisi de inanılmaz çarpıcı, inanılmaz dikkat çekici renkler. Bakalım bir araya geldiğinde nasıl bir ürün ortaya çıkacak. Ben şahsen çok güzel bir ürün ortaya çıkacağından eminim. Çünkü renkler muhteşem. Tığım 2 numara, hemen başlayalım. Öncelikle işe bu halkaları hazırlayarak başlayacağız. Hemen halkaların yapımına geçelim. Daha sonra bunları birleştirip formunu vereceğiz. Zincir çekerek başlıyorum. Şöyle ipimi hemen sabitliyorum. Ardından da orta ayarda zincirlerimi çekiyorum. Çok sıkı çekmeyin, çok gevşek çekmeyin. Elinizin aynı ayarda olması çok önemli. Çünkü halkalarımızın aynı oranda durması gerekiyor. Bakın bu şekilde. O yüzden de aynı ayarda çekmeye gayret edelim. Şimdi ben 14 tane zincir çekeceğim. Evet, 14 tane zincirimi çektim. İlk başladığım zincire şöyle hemen batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum içinden ve iyice sıkılıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Başına doluyorum ve bu halkanın içerisine ikili trabzanlar yapıyorum. 2 tane yapmış olduk. Hemen aynı noktaya devam ediyorum. 1, 2 seferde çekiyorum. Bakın batıyorum. İlk ikisini birlikte aldım. Kalanını birlikte alıyorum. Şu an toplamda 4 tane oldu. Toplamda 28 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bakın toplamda 28 tane trabzanımı yaptım. Şöyle bakın, ilk başladığım trabzanın şöyle tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve içinden geçiriyorum. Ardından da bir tane zincirle sabitliyorum. Daha sonra kesiyorum. Evet, ilk halkamız hazır. Şimdi diğer halkamızı hemen yapalım. Diğer rengini alacağım. İkinci rengimle başlıyorum. Yine sabitliyorum ve 14 tane zincirimi çekiyorum. 14 tane zincirimi çektikten sonra bakın şöyle diğer halkamı alıyorum. İçerisinden gönderiyorum. Ve şöyle ilk başladığım zincire batıyorum. Kaydırıyorum ve sabitliyorum. Yani ne yapmış olduk? Aslında aynı işlemi yapacağız. Biraz önceki yaptığımız halka işlemini aynısını yapacağız. Sadece bu zinciri buradan bağlayıp ikisini birleştirmiş oluyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve yine trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Toplamda 28 adet trabzanımı yapıyorum. 28 adet trabzanımı yaptım. Şimdi yine biraz önceki birleştirmenin aynısını yapacağım. Bakın ilk başladığım trabzana batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle sabitliyorum ve yine temizleme, birleştirme işlemini yapıyorum. Evet,
Evet, halkalarımız bu şekilde hazır. Bakın toplamda 2, 4, 5 tane halka üzerine kuracağım ben modelimi. Hemen başlıyorum. İpimi sabitliyorum. Şöyle turuncu kısmını alıyorum. Turuncu kısımdan batıyorum. İğnemi kaydırıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Normalde bunu bir trabzan için yaptım. Arada bir tane zincir olsun diye 4 zincir yaptık. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Yani ikili trabzanlar yapıyoruz bu trabzanların üzerine. Aralarda birer tane zincir var. Toplamda şöyle 14 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Böyle zıt rengimin üzerine. Evet, son olarak 14. trabzanımı yaptım. Bakın şimdi hemen bir sonraki halkamı alıyorum. Şöyle bir sonraki halkamı aldım. Yine turuncu kısmından devam edeceğim. Hangi renkle bu kenar geçeceksek diğeri bir zıt renginin olması gerekiyor. Şöyle hemen başına doluyorum. Herhangi bir noktadan batıyorum. Ve yine karşı tarafa bu sefer 14 tane trabzan yapıyorum. Aralarda yine birer tane zincirim var. Bakın. Bu şekilde. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Toplamda 14 tane trabzan yapıyorum. Aralardaki zincirleri unutmayalım. Evet, ikinci halkamın üzerinden de yine 14 tane trabzanımı geçtim. İkinci halkamı da birleştirmiş oldum. Bu şekilde 3. halka, 4. halka, 5. halka hepsini aynı şekilde birleştirelim. Evet, bütün halkalarım için aynı işlemi yaptım. Hepsini bakın 14'er tane trabzanla bu şekilde birleştirdim. Şimdi diğer renge geçiyoruz hemen. Daha sonra da sabitliyorum. Evet, ilk aşamamızı bitirmiş olduk. Şimdi geçiyoruz diğer renge. Bu tarafını şimdi turuncunun üzerine fuşya ile geçmiştik. Şimdi bu taraftaki fuşyanın üzerine turuncu ile geçeceğiz. Hemen turuncu ipimi alıyorum. İpimi şöyle sabitliyorum. Bakın şimdi fuşya kısımdan herhangi bir yerden batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunun 3 tanesi trabzanın, bir tanesi aradaki zincirin olacak. Hemen şöyle batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir. Yine devam ediyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Toplamda 14 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bakın toplamda 14 tane trabzanımı yaptım. Şimdi hemen şöyle bakın. Halkamın bu oluşturduğum trabzanları birleştirdiğim kısmından şöyle batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Burada bir birleştirme yapmış olduk. Başına doluyorum. Bir sonraki bakın fuşyayı alıyorum. Sıradaki fuşyayı şöyle göstereyim daha net anlaşılsın. Sıradaki fuşyayı alıyorum ve bu sefer 14 tane ikili trabzanı bunun üzerine yapıyorum. Bakın. Arada bir zincir yine. Ve
14 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, ikincisinde bakın tamamen 14 tane trabzanla geçtim. Böyle bir görüntü var. Şimdi hemen 3. halkaya geçiyoruz. 3. halkanın şöyle fuşyasını alıyorum. Ama almadan önce şurada bir bitiş birleştirmemizi yapacağız tabii ki. Buradan bakın hemen batıyorum. İlmeğimi şöyle kaydırıyorum. Ve birleştiriyorum. Ardından bir tane zincirle sabitliyorum. Ve bakın bu aşamada şuradaki fuşyayı alıyorum. Bununla devam ediyorum aynı işlemi yapmaya. Arada bir zincir yapıyoruz ve bir sonrakine geçiyoruz. Bu şekilde buraya da yine 14 tane ikili trabzan yapacağım. Aralarında birer tane zincir var. Şöyle bakın gösterelim. Şimdi hepsine aynı işlemi uygulayalım. 14'er tane ikili trabzanla birleştirelim. Bunları ikisini birleştirirken şu birleştirme noktasını da unutmayalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet, bu şekilde bir sırada bakın şöyle boydan boya tamamen fuşyaların üzerine turuncuyla geçtim. Şöyle direkt net olarak gösterelim. Şimdi bu noktada şöyle bir görüntü önümüze çıkıyor. Biraz netleştirelim, yakınlaştıralım. Evet, böyle bir görüntü önümüze çıkıyor. Şu fuşya ile olan trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve birleştiriyorum. Bu aşamada böyle bir birleştirme yaptım köşede. Daha sonra bir zincirle yukarı çıkıyorum. Ve bakın bir sonraki şu aradaki trabzanların arasına batıyorum. Ve sabitliyorum. Ardından 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu trabzanların ortasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın bu trabzanın ortasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Yani bu minik kenar oyasını yapmış oluyoruz. Bunu diğer bluzlarda falan da yapmıştık. Diğer örgü modellerimizde. Daha önceden aşina olduğunuz bir model. Bakın 3 tane zincirimi çekiyorum. Batıyorum ve sabitliyorum. 3 tane zincirimi çektim ve sabitledim. Bu şekilde şu ortaya kadar, şu kısma kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Evet, bakın tam son trabzanı da üzerine yaptım. Daha sonra bakın direkt şu araya hiçbir şey yapmadan bir sonraki kısma atlıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Ardından da yine 1, 2, 3 tane zincir çekip bu kez de buradaki trabzanların şöyle tamamen etrafını geçeceğim. Şöyle karşıdan gösterelim. Bakın bu şekilde bir görüntümüz olacak. Buraya yaptığımız işlemin aynısını böyle sırayla bütün fuşyaların üzerine yapacağız. Bakın hepsinin üzerine şöyle bu noktaya kadar, şu noktaya kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, boydan boya bakın tamamen fuşya kısmının üzerinden geçtim turuncu kenar oyamla. Şimdi şu bitişi yapacağım hemen. Bakın şu parçayı alıyorum. Turuncuya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle sabitleyip kesiyorum. Şimdi bu noktada fuşya rengi devreye sokacağım. Bu turuncu ile yaptığımız bu kenar oyasının karşılığında da bu turuncunun üzerine fuşya ile kenar oyası geçeceğiz bu noktaya kadar. Hemen ipimi takıyorum. Hemen şöyle ipimi geçiriyorum ilmeğimden ve ikisini bağlıyorum.
Daha sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve kaldığım noktadan devam ediyorum. Bakın direkt turuncunun üzerinden devam ediyorum. 3 zincir çekiyorum ve boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum, sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Yani bu tarafta yaptığımız işlemin aynısını karşıda yapıyoruz. Evet, karşı tarafa da aynı kenar oyasından yaptım. Şimdi geçiyoruz bir diğer motife. Bir diğer motife geçerken bakın şu ortayı direkt atlıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum ve kaydırıyorum. Daha sonra tekrar 3 zincir çekiyorum ve aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum. Bakın şöyle karşıdan baktığımızda bu tarafta yaptığım işlemin aynısını karşıda yapıyorum. Şöyle bakın. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde 3 zincir çekip bir sık iğne yaparak sabitleyelim. Köşe noktada buluşalım. Evet, her iki yanına da bu şekilde kenar oyası geçtim. Şimdi bitişi yapacağım hemen. Şu kısma batıyorum, turuncu kısma. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. Ardından da hem bu tarafta hem de bu tarafta bu biriken ipleri temizliyorum. Evet, ip detaylarını da temizledim. Bu şekilde şahane bir saç aksesuarı elde etmiş olduk. Şimdi bu aksesuar üst kısma gelecek. Çok kaba yapmak istemedim. Sıcak günlerde bizi bunaltmasın diye. Sadece üst kısma denk gelecek bu kısım. Altına da şöyle güzel iki renkten bir zincir detayı yapacağım uzunca. O zincir detayı sayesinde de herkesin kafa yapısına çok rahatlıkla uyabilir ve güzel bir şekilde o zincir detayındaki uzunluk sayesinde boyutunu kendi bedenine göre, kendi kafasına göre ayarlayabilir. O zaman geçelim detayımıza. Şöyle iki rengimi aldım. İpimi şöyle sabitliyorum. Ardından da böyle esnek esnek, aralıklı aralıklı, sıkı yapmayın. Şöyle bakın. Aralıklı aralıklı zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Bu şekilde. Çok sıkı yaparsak sertleşir ve duruşu güzel olmaz. Bakın bu şekilde esnek esnek iki rengimizden çok güzel bir uyumda yakalıyoruz zaten. Bu şekilde zincirlerimizi çekelim. Zincirleri kendiniz dilediğiniz gibi uzun yapabilirsiniz. Dediğim gibi uzun olmasının bir zararı yok. Her bedene, her kafa yapısına çok rahatlıkla uyarlanabilir. Ama kısa olursa kasar ve rahatsız eder. Uzun olsun. Uzun olan kısmını hatta böyle aşağıdan saçınızın arasından gönderebilirsiniz. Veya da kurdele de yapabilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz. Her şekilde gayet kullanışlı olur. Şimdi ben zincirlerimi tamamlayayım. Daha sonra kaç tane zincir çektiğimi sizlerle paylaşacağım. Evet, toplamda 38 tane zincirimi bu şekilde çektim. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Çok esnek çektim zincirimi ve çok yumuşak böyle dokunduğumuz zaman. Şimdi şöyle aksesuarımı tutuyorum. Şöyle üstten batıyorum. Bakın, tam şu noktaya, ikisinin birleşim noktasına üstten batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şöyle bir tane zincirle sabitliyorum. Bakın bu şekilde ve daha sonra şu ipimi koparıyorum, kesiyorum. Bunu iyice şöyle düğümü sabitliyorum. Bakın böyle çok tatlı. Şimdi bunu içten gönderiyorum. Şu alttan. Şu kısımdaki ipleri de iyice sıkılıyorum. Sıfıra sıfır olmadan şöyle kesiyorum. Bakın püskül gibi böyle bıraktım.
bu şekilde kestim. Evet, bir tarafını bu şekilde halletmiş olduk. Şeklimizi verdik. Çok güzel, zarif oldu. Şimdi diğer tarafına da aynı işlemi uygulayalım. 38 tane zincirimize çekip sabitleyelim. Evet, her iki tarafına da bu zincir detaylı kısmı yaptıktan sonra artık saç aksesuarımızın bakın finalini yapmış bulunmaktayız. Gerçekten çok şık ve zarif durdu. Özellikle yaz aylarında rengarenk elbiselerinizin üzerine şahane bir aksesuar hazırlamış olduk. Şöyle bakın, duruşu gerçekten mükemmel. Böylelikle bir örgü projesinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok zevkli, çok güzel bir projeydi. Bunu dilediğiniz renklerle hazırlayabilirsiniz. Ama benden size naçizane tavsiye kaliko gibi ince kaliteleri seçmeniz. Özellikle böyle ince kalitelerde çok şık duracak. Aynı zamanda estivada da şahane durabilir. Renkler zaten mükemmel ve ortaya çıkan sonuç gerçekten şahane. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi mutlaka bizlerle paylaşın. Başka bir örgü projesinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.